Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ramazan Usta. Soslu fayita tarifiyle geldim. Şöyle ekmek banmalık, sağlıklı, doyurucu, nefis bir ana yemek tarifi. Eti nasıl marine etmeliyiz? Bu yemeğin sosunu nasıl hazırlamalıyız? İşte detaylar. Et marinesi için yarım çay bardağı zeytinyağı, yarım çay bardağı süt, 3 diş sarımsak rendeliyoruz. Sarımsakları rendeledikten sonra baharat olarak 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı kekik, yarım tatlı kaşığı karabiber. Karabiberi az kullanıyoruz. Çeyrek limonun suyunu sıkıyoruz. İşte marine için gerekli tüm malzemeler. Şöyle karıştırıyoruz. Değerli dostlarım, jülyen olarak kestiğim dana biftek etim var. Kuzu eti de kullanabilirsiniz. Jülyen kesilmesine önem gösterin. Etimizi marine için hazırladığımız sosun içine bırakıyorum. Şöyle kaşıkla güzelce karıştırıyorum. Etimizi bu şekilde buzdolabında 1 saat dinlendirmemiz lazım. Daha lezzetli lokum gibi bir et yiyeceğiz. Dolaba gönderiyoruz. 1 saat bekletiyoruz. 1 saat dinlendikten sonra etimizi çıkardık. Tavamızı ya da tenceremizi ısıttık. Arkadaşlar şöyle etimizi ben tencereme alıyorum. Döküm tencerede pişiriyorum. Önce hafiften mühürlenmesini sağlıyorum. Etimizin tüm yüzeyleri mühürlendi. Birazdan gördüğünüz gibi etimiz sulanıyor. Şimdi kendi suyunda pişireceğiz. Daha lezzetli olacak. 2 adet defne yaprağım var. Defne yaprağını da etime ekliyorum. İnanılmaz lezzet veriyor. Bu şekilde tenceremin kapağını kapatıyorum. Suyunu çekene kadar kısık ateşte pişiriyorum. Kontrollü bir şekilde pişirin. Biz diğer aşamalara geçiyoruz. 200 gram mantarım var. 1 adet kabukları soyulmuş orta büyüklükte havucum var. 1 adet kapya biber, 1 adet köy biberi, 1 adet yeşil biber, 2 adet de orta boy soğanım var. Soğanınız büyükse 1 adet soğan da kullanabilirsiniz. Öncelikle tüm malzemelerimi jülyen kesim dediğimiz şekilde kesiyoruz. Biberlerimizi, havuçlarımızı kestikten sonra soğanlarımızı piyazlık kesiyoruz. Soğanlar kesildikten sonra mantarlarımızı da gördüğünüz gibi ince ince kestim. Bu şekilde kesmenizi tavsiye ediyorum. Bütün sebzelerimi kestim. Etimiz ne durumda? Aman ha yanmasın deyip etimizi kontrol etmeye gidiyoruz. Tenceremin kapağını açtım. Etim suyunu çekmiş ama henüz istediğim yumuşaklıkta değil. Size bir püf noktası daha veriyorum. Bir şişe sade maden suyunu etimizin üzerine döküyoruz. Maden suyu eti yumuşacık yapacak. Tenceremin kapağını kapatıp kısık ateşte pişirmeye devam ediyorum. Tavaya 5 yemek kaşığı sıvı yağ aldım. Sebzelerimin ön kavurma işlemini burada yapacağım. Öncelikle mantarımı ekledim. Mantar yüksek ateşte pişer. Yüksek ateşte mantarımı güzelce kavuruyorum. Sulanmasını sağlıyorum. Öncelikle sulanacak. Daha sonra suyunu çekecek. Bu su diğer sebzelere geçmeden onların tadını bozmadan pişireceğiz. Mantarım suyunu çektikten sonra geç pişen havucum var. Havucumu ekledim. Burada kavurmaya devam ediyorum. 2 dakika kavurduktan sonra kapya biberimi ekledim. Daha sonra peşinden soğanımı ekledim. 2 dakika tekrar kavuruyorum. Daha sonra yeşil biberlerim gelecek. Arkadaşlar bakın bu sıralama önemli. Yeşil biberlerimi de şöyle tavama aldım. Kavurmaya, sotelemeye devam ediyorum. Ön pişirme işlemi inanın önemli. Mantarın suyu ete ve diğer sebzelere geçmiyor bu şekilde yaparsanız. Ocağımın ateşini kapatıyorum. Sebzelerimi daha sonra etle beraber pişirmeye devam edeceğim. Tekrardan tenceremin kapağını açtım. Etim suyunu çekmiş. Defne yapraklarının içinden alıyorum.
Bunlar lezzetini verdi. Beklediğimiz aromayı aldık. Ön pişirme işlemini yaptığım sebzelerimi etimle buluşturuyorum. 5 dakika bu şekilde kavuruyorum. Et ve sebzeler kavrulduktan sonra orta bölümünü açıyoruz. 1 yemek kaşığı domates salçasını ekliyorum. Salçanın kavrulması çok önemli. Salçayı güzelce kavuruyorum. Salçamız kavrulduktan sonra 1 su bardağı dolusu domates rendesi var. Sizler 2 adet büyük boy domatesi rendeleyip ekleyebilirsiniz. Şöyle tekrardan karıştırıyorum, pişiriyorum, soteliyorum. Yemeğimizi bu şekilde kısık ateşte tenceremizin kapağı kapalı şekilde 5 dakika pişiriyoruz. Sevgili arkadaşlar, beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi illerden, hangi ilçelerden, hangi ülkelerden? Yorum bölümüne yazarsanız nerelerden izlendiğimizi görmüş oluruz. Ben sizlere Karadeniz'in incisi Ordu'dan sesleniyorum. Sosu için 1,5 yemek kaşığı nişastayı alıp üzerine 2,5 su bardağı yani 500 milim su bardağı su ekliyoruz. İkinci bardağı ekledim ve yarım olan bardağı da ekledim. Daha sonra şöyle bir çalkalıyorum. Nişasta ve su güzelce karıştı. Tenceremin kapağını açıyorum. Nişastalı suyumu tencereme döküyorum. Şöyle bir tekrardan karıştıralım. Efsane oldu. Bu sos inanılmaz lezzet veriyor. 2 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tencere yemeklerinde tuz en son aşamada atılır. Bunu unutmuyoruz. 1 tatlı kaşığı da pul biber ekleyip karıştırıyorum. Tüm detayları, tüm püf noktaları vermeye çalıştım. Tenceremin kapağını kapatıyorum. 10 dakika kısık ateşte pişiriyorum. Saatime baktım, 10 dakika geçmiş. Tenceremin kapağını açtım. Şöyle son halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet, yemeğimiz pişmiş. Nefis bir ana yemek oldu. Mantarlı, sebzeli, etli, soslu, ekmek banmalık muhteşem bir ana yemek. Yemeğimi yakından da göstermek istiyorum. Şöyle 2 farklı tabaklara koydum. İnanılmaz muhteşem bir yemek oluyor. Sizler için tadına da bakmak istiyorum. Ramazan Usta müsaadenizle tadına bakacak. Bu tadımlar sizler için değerli arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Göz hakkı kalıyor biliyorum. Bismillahirrahmanirrahim deyip şöyle tadına bakıyorum. Efsane, muhteşem, harika bir yemek oldu. Değerli dostlarım, Ramazan Usta bugün sizlere soslu, mantarlı, etli güzel bir ana yemek tarifi verdi. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, hala abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Ailenizle, sevdiklerinizle mutlu kalın, sağlıklı kalın, hoşça kalın. Ramazan Ustam kanalında kalın. Bu hafta da bizden bu kadar. Eyvallah, Allah'a emanet olun, hoşça kalın.